En güçlü kılıç tanrısının reenkarnasyonu, bölüm 21 Çömelmiş Kaplan, Gizli Ejderha bölüm 21 Çömelmiş Kaplan, Gizli Ejderha. Sözsüz yazın bu şekilde söylediği yalnız kar hiçbir çürütücü sunmadı. Sadece başını indirdi ve Sifeng'in peşinden koşarak gitti. El sallayarak yavaşça gözlerini kıstı. Çöp ekipmanıyla donatılmış Sifeng'i düşündüğünde, Sifeng'in yalnız karın onu takip etmesine neden olmak için hangi yöntemleri kullandığını anlayamadı. Yalnız kar, ölümcül ormanı temizlemekten bile vazgeçmişti. Patron, o aptal yalnız karı görmezden gelelim. En kötü ihtimalle yeniden insan aramaya başlayacağız. Artık çok sayıda seviye 2 oyuncu var, dedi Lionel Snow'u izlerken Battle to the End küçümseyerek. Sallayarak yavaşça başını salladı. Yalnız karın gidişi partilerine herhangi bir zarar vermedi. Sifeng'in ölümcül ormana dalmak için bir parti oluşturmasına gelince, zindanı temizlemekten bahsetmiyorum bile, kimse seviye bir oyuncuyla içeri girmezdi. Ölümcül ormanın girişinin önünde Sifeng ve Blajke sürekli olarak insanları işe almak için bağırdılar. Ölümcül orman için açık parti, katı gereksinimler yok. Tecrübeli bir oyuncu olduğun sürece sorun yok. 2, 4'ü bekliyor. Sifeng bağırdı. Herkes bunu duyduğunda birçok ikinci seviye oyuncu kaçmıştı. Bunun nedeni Sifeng'in gereksinimlerinin çok düşük olmasıydı. Pek çok küçük parti, insanları ekipmanın kalitesine göre seçer, geçmek için birkaç parça ortak ekipmana ihtiyaçları vardı. Peki oyunun ilk dönemlerinde bu kadar ortak ekipman parçasına kim sahip olacaktı? Parti yap benimle. Ben zaten ikinci seviye rahibim. Benimle parti yap. Ben ikinci seviye kalkan savaşçısıyım. Ayrıca bir adet seviye bir ortak plak hazırlı armguardım daha var. Sadece bir anda Sifeng 4 kişiyi davet etmişti. Bu 4 kişi başlangıçta oldukça mutluydu. Şu anda ondan fazla kişi vardı ama yalnızca onlar seçilmişti. Ancak parti lideri Sifeng'in seviyesini gördükten sonra partiyi birbiri ardına öfkeyle terk ettiler. Kahretsin, bu sadece ölümcül ormana seviye 1'de ölmeye gelen bir çaylak. Zindana girmek istiyorsan, oraya kendi başına gir. Sana eşlik etmeyeceğim. Parti için herhangi bir şartın olmamasına şaşmamalı. Seni gezdirmemizi ister misin? Hiç şansım yok. 4 kişi son derece öfkeliydi ve çıkardıkları sesler adeta kükremeye benziyordu. Ölümcül ormandaki her oyuncu bunu duyabiliyordu. Hehe, birinci seviye bir oyuncu bile ölümcül ormana girmekle övünmeye cesaret edebilir. Sadece deneyim ve ekipman için eşlik etmek istiyor. Şanslıyım ki oraya gitmedim. Büyük bir ormanda her türden kuş vardır. Kim birinci seviye bir çaylakla zindana girecek kadar aptal olabilir ki? Bu sadece istismara uğramak değil mi? Seviye 2 oyuncuları birbiri ardına Sifeng'e kendisini abarttığı ve aptallığı nedeniyle güldü. Parti yapmak istemiyorsan kaybol. Hepinize gelin diye yalvarmıyoruz. Blajkiye onları dinledikten sonra öfkelendi. Sifeng'in teknikleri onu çoktan ikna etmişti, ancak bu insanlar Sifeng'e çaylak diyorlardı. Bir çaylak, seviye 2 iken seviye 2 nadir eliti öldürebilir mi? Bir çaylak, seviye 0'dayken seviye 5'teki bir şefi öldürebilir mi? Bu insanlar sadece bir grup züppe ve aptaldı. Bilgim genişledi. Seviye 1 Noob partisi harika olabilir. İkinizin tam bir parti nasıl topladığını görmek istiyorum. Partiden yeni ayrılan din adamı soğuk bir gülümsemeyle söyledi. O anda yalnız kar koşarak geldi. Sifeng'i görünce aceleyle şöyle dedi. Uzman kardeş, beni bir davet et. Sizlerle birlikte ölümcül ormana girmek istiyorum. Üzerimde 2 adet ortak plak hazır ekipmanı var. Savunma 24. Peki. Sifeng hemen bir davetiye gönderdi. Blajkiye, yalnız karın asıl partisinden ayrılıp onlara geleceğini hiç düşünmemişti. Birdenbire yalnız kar hakkında iyi bir izlenim edindi. Blajkiye, yalnız karın omuzlarını çırparak içten bir şekilde güldü. Gözlerin güzel. Merak etme, kardeş Feng'i takip etmek kesinlikle bir hata olmayacak. Saçmalık, saçmalık. Yalnız karın yüreği hala biraz endişeliydi. Feng'in basitçe işaret ettiği taşlama noktası, onun hızlı bir şekilde seviye 2'ye yükselmesine izin vermişti.
Ancak Sifeng'in kendisi seviye 2'ye bile ulaşmamıştı ve hala çok zayıf ekipman giyiyordu. Yalnız Kar bunun nasıl olabileceğini anlayamadı. Seyahat eden oyuncuların yan tarafları şaşkın hale geldi. Bu kişinin iyi bir donanımı vardı. Lionel Snow partiye katılmış olmasına rağmen, Sifeng 10 dakikadan fazla bir süre boyunca üye olduktan sonra tek bir oyuncu bile onlara katılmamıştı. Yalnızca 3 kişiyle zindana girip temizlemek imkansızdı. Şu anda, yavaş ama kesinlikle bir grup insanı sallamak. Hehe. Uzman kardeş hala kimseyle parti yapmadı mı? Zaten 3 güçlü üyeyi daha davet ettik. Hepsinde en az 2 veya 3 adet seviye bir ortak ekipman var. Rahip, sonsuz yaz gecesi, Sifeng'e alay ederek söyledi. Yavaşça el sallamak sadece Sifeng'e bir bakış gönderdi, ardından bakışını yalnız Kar'a doğru kaydırdı ve şöyle dedi. Onu takip edersen bir geleceğin olmayacak. Zindana girmeden önce bunu hala iyice düşünebilirsin. Kesinlikle bir kayıp yaşamayacağınızı garanti ederim. Daha sonra Waving, bakışlarını yavaşça Blajkiye'ye çevirdi. Daha önce Blajkiye'yi görmezden gelen tüm dikkati Sifeng'in üzerindeydi. Şimdi daha yakından baktığında Blajkiye'nin kıyafetleri yepyeni görünüyordu. Blajkiye'nin elinde bir Blajkood asası bile vardı. Ekipmanı oldukça iyi olmalı ve kendisi de seviye 2 olduğundan teknikleri de iyi olmalı. Sen de fena değilsin. Neden partimize katılmıyorsun? Elit parti olduğumuzu bilmelisiniz. Ortalama oyuncuların kıyaslayabileceği bir şey değil. Eğer birlikte olursak seviye atlatmak, öğütmek ve zindana dalmak kolay olacaktır. Waving Slowly Blajkiye'ye bir gülümsemeyle baktı. Kaybol. Sırf küçük partine dayanarak beni kaçırmaya mı çalışıyorsun? Blajkiye, Waving Slowly'deki Blajkood asasını işaret ederek azarladı. Aynı zamanda bronz ekipmanın hale etkisini göstermeyi seçmişti ve şunları söyledi. Bu sadece 2 veya 3 adet ortak ekipman. 3 bronz ekipmanım ve 2 ortak ekipmanım var. Yavaşça el sallayınca diğerleri şok oldu. Blajkiye'nin bu kadar güçlü olduğunu hiç düşünmemişlerdi. Aslında 3 parça bronz ekipmana sahipti. Bu süre zarfında 2 ila 3 adet ortak ekipmana sahip bir kişi uzman olarak kabul edildi. Bir bronz ekipman parçasına sahip olan kişi kesinlikle bir uzman olacaktır. Her lonca o kişi için savaşırdı. Bununla birlikte, onlardan önceki Blajkiye'nin aslında 3 parça bronz ekipman vardı. Yavaşça sallanan partide şaşırdı. Bronz ekipmanın hale etkisini gördüklerinde gözleri neredeyse yuvalarından fırlayacaktı. Sifeng'in o kadar cesur davrandığına şaşmamalı. Sifeng'in korkacak hiçbir şeyi yoktu çünkü bir uzmanın iyiliğini almıştı. Bu sırada, Blajkiye'nin yanında duran yalnız Kar yağdı. Blajkiye'ye inanamayarak baktı. Yalnız Kar başlangıçta Sifeng'i nadiren görülen bir uzman olarak düşünmüştü. Blajkiye'nin gerçek büyük uzman olduğunu hiç hayal etmemişti. Kardeşim, eğer böyle bir çaylakla birlik olup zindana girersen, bu sana da yük olur. Zindanı temizleyememekten bahsetmiyorum bile, bir kez ölmeniz bile gerekebilir. Bizimle gelmeyen ne dersin? Zindandaki tüm büyücü ekipmanları arasından seçim yapman ücretsiz. Her ne kadar yavaş yavaş salıyor böyle bir tokat aldığı için öfkelenmiş olsa da, eğer Blajkiye'nin üzerinden atlayabilirse zindanı temizleme şansı çok daha artacaktı. Görüşlerinize katılıyorum. Sizin gibi bir grup acemiye katılmak benim için gerçekten yük olacak. Blajkiye kıkırdadı. Sen. El sallayan Slowly'nin yüzü pancar kırmızısına döndü ve öfkeyle şunu söyledi. O zaman ölümcül ormanı ilk önce kim temizleyecek görelim. Parçasını bitiren Waving, yavaşça dönüp gitti. İçinde çaylak olan bir partinin ölümcül ormanı temizleyebileceğine inanmıyordu. O sadece zindana giren güçlü bir hasar satıcısı. Gerçekten bunu temize çıkarabileceğini mi düşünüyor? Sözsüz yaz kıskançlıkla mırıldandı. Hepimiz tecrübeli oyuncularız. Zindan dalışında kesinlikle onlardan daha güçlüyüz. Kalkan savaşçısı dudaklarını kıvırdı. Waving Slowly'nin partisi gittikten sonra Sifeng'in partisine başvuranların sayısı da aniden arttı. Böyle bir etkiye esas olarak Blajkiye'nin giydiği ekipman neden oldu. Bu dönemde bronz ekipman kesinlikle bir uzmanın kanıtıydı.
parti lideri olarak bir çaylak olsa bile, 3 parça bronz ekipmana sahip bir uzman 2 kişi kadar güçlü sayılabilirdi. Böyle bir uzmana sahip olmanın avantajı kesinlikle ortalama bir partiden daha büyüktü. Ancak Skifeng bu sefer artık insanları rastgele davet etmiyordu, kesin bir zorunluluk vardı. Böyle bir eylem, daha önce Skifeng'in partisinden ayrılan 4 oyuncunun büyük pişmanlık duymasına neden olmuştu. Nasıl dürtüyle hareket edebilirlerdi? Şimdi, Skifeng katılmak isteseler bile onlara bir şans vermezdi. Tıpkı Skifeng'in hararetli parti üyelerini işe alması gibi. Ölümcül orman zindanının girişinin güneybatı kısmında aniden büyük bir kargaşa ortaya çıktı. Pek çok oyuncu birbiri ardına koştu ve her birinin yüzünde heyecanlı ifadeler vardı. Olamaz. Böyle bir yerde mi buluşmak istiyorsunuz? Blajkiye'nin iki gözü dümdüz ileriye bakıyordu. Skifeng de şok oldu. Red Leaf Town gibi küçük bir yerde bile bu kadar önemli bir figürle tanışabilirlerdi. Bu hayal bile edilemezdi. Kırmızı Yaprak kasabası çömelmiş kaplanların ve gizli ejderhaların olduğu bir yer olabilir miydi? Sadece Skifeng bunu daha önce hiç keşfetmemişti. Bölüm 22 Askere alma fırtınası. Daha fazla oyuncu oraya gitmeye başladıkça Skifeng'in alanı yavaşladı. Kardeş Feng, bir şeyler görmüyorum, değil mi? Yoksa şu anda rüya mı görüyorum? Blajkiye kararsızlıkla sorarken gözlerini ovuşturdu. Skifeng suskun kaldı. Acı bir gülümsemeyle bu karışıklığa neden olan 3 kişilik partiye baktı. Yeni gelen herhangi biri değildi, o Blajkiye'nin idolüydü, Tanrıça Nazik Kar. Nazik Snow'un vücudu muhteşem gümüş renkli plaka zırh takımıyla kaplanmıştı ve onun ince ve düzgün vücutlu vücudu ortaya çıkıyordu. Melek güzelliğine ve kar gibi mizacına ek olarak, birçok erkeğin yanı sıra kadınların da kalpleri ondan etkilenirdi. Skifeng bile yardım edemedi ama Nazik Kar'ın daha önce gördüğü en mükemmel kadın olduğunu itiraf etti, görünüş, vücut veya mizaç açısından. Ona yetişebilecek tek bir kadın ünlü yoktu. Nazik Kar'ın her iki tarafındaki 2 kişiye gelince, Skifeng de onlara çok aşinaydı. Onları daha önce büyük haber kanallarında görmüştü. Hepsi Tanrı'nın alanında ünlü uzmanlardı. Bunlardan biri Dez Haoyero adında mutlak bir güzellikti. Eğer Nazik Kar'ın mükemmel bir vücuda ve görünüme sahip olduğu söylenebilirse, o zaman Zhaoyero'nun şeytani derecede baştan çıkarıcı bir vücuda ve görünüme sahip olduğu söylenebilirdi. Hareketlerinin her biri, bir insanın kalbini etkileyebilecek bir baştan çıkarıcılık gibiydi. Giydiği ateşli kırmızı elbiseye ek olarak vücudu vahşi bir çekicilik saçıyordu. Böylesine şaşırtıcı büyüler birçok erkeğin yanına gidip ona saldırmak istemesine neden olmuştu. Eğer gerçekten böyle bir şey yaptıysanız tebrikler. Az önce doğrudan cehenneme tek yön bilet kazandın. Bunun nedeni büyük göğüsler, beyin yok ve bir çiçek kadar narin gibi kelimelerin Saoyero için geçerli olmamasıydı. Tanrı'nın bölgesinde Alev Cadısı gibi başka bir takma adı daha vardı. Bu unvanı taşımasının nedeni, bu erkek oyuncuları kullanarak dağlar dolusu ceset yığmasıydı. Bir zamanlar büyük bir loncanın lonca lideri Zhaoyero'ya saldırmayı denemişti. Sonuç olarak 100.000'in üzerinde oyuncusu olan lonca artık yok oldu, Zhaoyero, lonca liderini bile avladı. Olay ancak lonca liderinin seviye 0'a kadar öldürülmesiyle sona erdi. O andan itibaren Zhaoyero'ya Alev Cadısı unvanı verilmişti. Kar Tanrıçası ve Alev Cadısı ile karşılaştırıldığında, onların yanındaki rahibe yalnızca normal sayılabilirdi. Aşırı güzel değildi, teknikleri kötü değildi ve aynı zamanda Yıldızay Krallığı'nın rahip liderlik tablosunda ilk 100 sıralamasında yer alıyordu. İki mutlak güzellik ve muhteşem bir güzellik, böyle bir kombinasyon ölümcül ormanda muhteşem bir manzara yaratmıştı. Yüzlerce oyuncu etrafını sardı ve 3 kadını tanımaya çalıştı. Ne yazık ki 3 güzel onlara bakmadı bile. Rahibe Yoero, bu insanlar gerçekten korkutucu. Geri dönüp seviye atlasak nasıl olur? Çekingen Xiao Yuer fısıldadı. He, Yuer, korkma. Nazik Kar buradayken, bu nefret dolu, kaba adamlara 10 kat cesaret verseniz bile buraya gelmeye cesaret edemezler. Dedi Xiao Yuer bir gülümsemeyle, göğsünü gururla öne çıkararak. Nazik Suno yanıt olarak yalnızca başını salladı. Bu salya akıtan, kaba adamlara gelince, onları gözünün önüne bile getirmedi.
Elit canavarlardan düşmeler fena olmasa da, ölümcül ormanda beceri kitaplarından düşme oranı daha yüksek. Eğer birkaç beceri kitabı daha edinmezsek gelecekte çok yavaş seviye atlayacağız, dedi Nazikar sessizce. Zhaoyero onaylayarak başını salladı. Her ne kadar üçü pek çok elit canavarı öldürmüş olsa da düşen beceri kitaplarının sayısı çok azdı. Şu ana kadar üçü henüz 3 beceri bile öğrenmemişti. Bu onların güç kullanımını ve öğütme verimliliğini gerçekten etkiliyordu. Ölümcül orman için etkili parti, şifacı ve mete aranıyor. Üçü bekliyor. Birkaç görünüm aldıktan sonra Sifeng bağırmaya devam etti. Nazik Kar ve Zhaoyero gerçekten çekici olsa da Sifeng artık bir çocuk değildi. Pek çok güzellik görmüştü. Özellikle de gölgenin kaptanı olduktan sonra, birçok güzellik isteyerek kendilerini Sifeng'e atardı. Nazik Kar ve Zhaoyero'ya gelince, onlara sadece zevk için bakmak yeterince iyiydi. Böyle güzellikler Sifeng'in düşünebileceği bir şey değildi. Şu anki asıl hedefi işe koyulmaktı. Ancak Sifeng'in bağırması herhangi bir yanıt vermedi. Tek bir oyuncu bile ona bakmamıştı. Hepsi Gentle Snow'un 3 kişilik grubuna bakıyor ve salyaları akıyordu. Blajke bile bir istisna değildi, gözleri bakmaktan neredeyse yuvalarından fırlayacaktı. Sifeng iç çekti, çaresizce başını salladı ve bağırmaya ve insanları toplamaya devam etti. Lanet olsun, bu aptal ne hakkında gevezelik ediyor? Zindanda birinin seninle birlikte intihar edeceğini gerçekten düşünüyor musun? Çabuk kaç, seni birinci seviye çaylak. Beni güzelliklere bakmaktan alıkoymayı bırak. Pek çok oyuncu memnuniyetsizliğini dile getirmeye başladı. İki yüksek kaliteli güzellik zaten ortaya çıkmıştı, ancak Sifeng onlara yaklaşmaya çalışmak yerine aslında burada gürültü yapıyordu. Bu güzellikler korkup kaçarsa ne yapardınız? Bu kişi ilginç. Aslında pek çok insanın düşmanlığını çekebiliyor. Daha önce ahlaka aykırı bir şey mi yaptı? Xiaoyer, Sifeng'e işaret ederken kıkırdayarak hilal benzeri bir gülümseme ortaya çıkardı. Xiaoyer da gözlerini oraya çevirdi. Sifeng'den özel bir şey hissetmedi. Hatta yırtık pırtık elbiseler giymişti. Xiaoyer, Sifeng'in sadece kalabalığın dikkatini çekmeye çalıştığını hissetti. Aniden küçümseyerek şöyle dedi. Bunu kesinlikle dikkatimizi çekmek için yapıyor. Onunla uğraşmayalım ve zindana dalmak için hemen 3 kişiyi bir araya getirelim. Dikkatlerini çekmeye çalışan erkeklerin sayısına gelince, sayıları çok fazlaydı. Xiaoyero, bu adamların daha önce kullandığı her türlü yöntemi görmüştü ve Sifeng'in yöntemi hiç de nadir görülen bir durum değildi, aksine modası geçmişti. Nazik Kar herhangi bir fikrini dile getirmedi, sadece Sifeng'e baktı. Sifeng'den gelen tuhaf bir his hissetti, bu gizli bir kılıcın ruhuydu. Nazik Kar, özellikle Sifeng'in beline asılı olan ateş sopasından endişe duyuyordu. Nazik Snow, sana ne oldu? Xiaoyeru merakla Nazik Kar'a baktı. Nazik Kar'ın neden son derece sıradan Sifeng'e bakmaya devam ettiğini anlamadı. Mühim değil. Belki de bu sadece benim hayal gücümdür. Acele etmeli ve zindana dalmak için birkaç kişiyi işe almalıyız. Nazik Kar, artık Sifeng'in belindeki ateş maşasına bakmadan başını salladı. Başlangıçta, Sifeng'in partisi zaten insanları işe almakta zorlanıyordu. Ancak Xiaoyero'nun tek cümlesi yüzünden kimse Sifeng'in partisine dikkat etmemişti, partisinin bir uzmanı bulunsa bile. Sifeng, yüzlerce oyuncunun Xiaoyero'nun önünde sıraya girdiğini görünce çaresizliğini dile getirdi. 3 kadının gelişi gerçekten kötü bir zamanlamaya sahipti. Blajki'ye utanmadan, "Kardeş Feng, neden biz de oraya gitmiyoruz?" diye önerdi. "Çırpın. Beni neye benzetiyorsun?" Feng Blajkia'ya gözlerini devirdi. Bu adam çok utanmazdı, aşkı bulduktan sonra arkadaşlığı unutuyordu. Bunun yerine yalnız Kar daha iyiydi. Gerçekten dürüst bir adamdı. Başlangıçta yalnız Kar sadece birkaç bakış atmıştı ama birkaç övgüde bulunduktan sonra durdu. Hatta Sifeng'in yanına insanları almasına bile yardım etmişti. Blajki'ye, Sifeng tarafından azarlandıktan sonra tekrar konuşmaya cesaret edemedi. Sıradaki oyunculara yalnızca sessizce kıskançlıkla bakabiliyordu. 10 dakikadan fazla bir süre sonra Sifeng hala tek bir kişiyi işe almamıştı.
Benzer şekilde Nazik Snow'un partisi de tek bir kişiyi bile işe almamıştı. Ancak Stifeng'in durumunda bunun nedeni kimsenin partisine katılmamasıydı. Gentle Snow'un partisi ise katılmak isteyen oyuncuların özelliklerine uymamasından kaynaklanıyordu. Bir taraf cennette, diğeri ise yeryüzündeydi. Stifeng'in daha fazla seçeneği yoktu. Bu şekilde sürüklenmeye devam edemezdi, zamanı değerliydi. Sadece işe alımda istisnalar yapabilirdi. Ölümcül Orman için verimli partiyi yöneten bir uzmanımız var, tek denemede netleşiyor. Seviye sınırı yok, şifacılar ve hasar verenler arıyor, üçü bekliyor. Ancak Stifeng'in sözleri birçok oyuncunun küçümseyen bakışlar göndermesine neden olmuştu. Dikkat çekmeye çalışsanız bile alt çizginiz olmalı. Şu anda zaten zindanda ölen onlarca seviye 2 oyuncu vardı. Her biri ölümcül ormanı temizlemenin imkansız olduğunu söylemişti. Öte yandan Stifeng, partisinin seviye sınırı olmadığını söyledi. O halde ölümcül ormanı temizlemek için yalnızca bir kişiye ihtiyacı olduğunu söylemeye çalışmıyor muydu? Bu mümkün müydü? Ancak, Stifeng'le olayın hala bazı oyuncunun dikkatini çekmişti. Birkaç dakika içinde bir grup seviye 1 oyuncusu katılmak için koşarak geldi. Bölüm 23 Zalim Ayı. Onlarca seviye 1 oyuncusu koşarak geldi. Stifeng'in partisinin önündeki alanda hareketli olmaya başlamıştı. Bu kişi gerçekten önemli. Zindana girme konusunda o kadar çaresiz ki birinci seviye çaylakları bile ister. Öldükten sonra geri dönen bir seviye 2 elit grubunun zaten olduğunu bilmiyor muydu? Kimin umrunda? Bir çaylak sonuçta bir çaylaktır. Onların düşüncelerini anlayamayacağız. Seviye 2 oyuncularından oluşan uzun kuyruk, Stifeng'in eylemlerine birbiri ardına gülmeye başladı. Hepsi Stifeng'in şakaya dönüşmesini izlemek istedi. Bu adamlar gerçekten ilginç. Ölümcül ormanı temizleme konusunda benim bile pek güvenim yok ama onlar aslında burayı bir grup seviye 1 oyuncuyla temizlemek istiyorlar. Haoyuero'nun dudakları hafifçe kıvrıldı ve Stifeng'in yönüne bakarken coşkulu bir gülümsemeyi ortaya çıkardı. Sesinde alay ve küçümseme vardı. Nazik Kar ayrıca uzaktan Stifeng'e bir bakış gönderdi. Stifeng'in mizacı hem sakin hem de kendinden emindi. Kendisine gülüldüğü için kızmazdı. Hareketlerinin her biri çok olgundu ve daha önce gördüğü Tanrı'nın alanındaki uzmanlardan pek de farklı değildi. Ancak Stifeng'in güveninin nereden geldiğini anlamadı. Ölümcül Orman, Red Leaf kasabasının ilk zindanıydı ve aynı zamanda herkesin Tanrı'nın alanındaki bir zindanla ilk kez temasa geçmesiydi, yaşadıkları zorluklar bilinmiyordu. Loncaların elit partileri bile zindana girmeden önce üyelerini dikkatlice seçerdi. Öte yandan Stifeng, sanki sadece 6 oyuncuyu bir araya getirmek yeterince iyiymiş gibi en ufak bir umursamadı. Belki de bazı şeyleri fazla düşünüyorumdur. O sadece birinci seviye bir oyuncu, öyleyse ölümcül ormanı nasıl temizleyebilir ki? Nazik Kar, zarif saçlarını okşadı, kalbi artık Stifeng'in tuhaf davranışlarını düşünmüyordu. Eline, üzerinde görüntülenen oyuncu bilgilerine baktı. Seviye 2 sihirdar, büyü saldırısı 28, HP 150, savunma 8, hareket hızı 4. Başarısız. Sonraki. Daha sonra başka bir ucur semancer öne çıktı. Kişi gergin bir şekilde kendi niteliklerini kar tanrıçası Nazik Kar'a gönderdi. Diğer tarafta Stifeng de oyuncu verilerine bakıyordu. Her ne kadar alt çizgisi olmasa da, alt çizgisi vardı. Bu birinci seviye oyuncuların ekipmanı ve seviyeleri, Gentle Snow'un grubunun işe aldığı ikinci seviye oyunculardan çok daha kötüydü. Ancak yine de oyuncuydular. 800 ücretsiz özellik puanlarını erkenden eklemedikleri sürece ölümcül ormanı 6 kişilik bir grupla temizleme şansları çok yüksekti. Yalnızca güç veya silah işi ekleyen ancak çeviklik eklemeyen kalkan savaşçıları ve koruyucu şövalyelere gelince, hepsi reddedildi. Abi, lütfen benimle parti yap. Her ne kadar sadece seviye bir koruyucu şövalye olsam da, bir parça seviye 0 ortak ekipmanım var. Ayrıca 8 özellik puanımın tamamı hala mevcut. Gereksinimlerinize göre bunları tamamen ekleyebilirim. Kola adında bir genç, gözleri beklentilerle dolu bir şekilde yalvardı. Stifeng biraz şaşırdı. Herhangi bir nitelik puanı eklemeyen bir koruyucu şövalye aslında birinci seviyeye ulaşabilirdi.
Bu bir başyapıttı. Muhafız şövalyelerin saldırı gücünün çok düşük olduğu ve canavarların öldürülmesini zorlaştırdığı bilinmelidir. Normalde canavarları öldürmek için parti kurarlardı. Öğütme verimliliğini artırmak için birkaç güç noktası ekleyeceklerdi. Aksi takdirde seviye atlamak çok yavaş olacaktır. Muhafız şövalye Kolami. Kola. Kola. Sifeng, Kola'nın yüzüne ve aynı zamanda uzun ve kaslı vücuduna baktığında bunun biraz tanıdık geldiğini hissetti. Bir anda derin düşüncelere daldı. Hafızasında böyle bir kişi varmış gibi görünüyordu. Bu doğru. Bu zalim ayı. Sifeng bunu hatırlamayı başardı, zalim ayının adı Kola'ydı. Kurant biri, birinci sınıf Lonca'nın, Brilliant Stars, çekirdek metesiydi. Tanrı'nın alanının ilk dönemlerinde zalim ayı sürekli başarısız oldu. Hatta 3. sınıf Lonca, Heaven's'a Crown tarafından kovuldu. Brilliant Stars'a girdikten sonra Kola bir anda parlamaya başladı. Normal bir partinin MT'si olmaktan, Lonca'daki çekirdek elit partinin MT'sine dönüştü. Yıldız Ay Krallığı'nın koruyucu şövalye liderlik tablosunda 15. sırada yer aldı. Kola hem hücum hem de savunma yeteneğiyle biliniyordu. Sifeng, zalim ayının kendi başına ona doğru koşacağını hiç düşünmemişti. Kola da çok utangaç bir insandı. 10 yıl sonraki zalim ayıdan tamamen farklıydı. Aniden Sifeng'in aklına bir fikir geldi. Şu anda zalim ayı, parlak yıldızlar bir yana, henüz Heaven's'a Crown'a katılmamıştı. Sifeng, Kola'yı ele geçirip Kola'yı kendime tesine dönüştürebilseydi, gelecekte zindan dalışı çok daha kolay olmaz mıydı? Abi, zindandayken emirlerini kesinlikle dinleyeceğimi garanti ederim. Lütfen bunu bir kez daha düşünün. Kola'nın ses tonunda yalvarma izleri vardı. Sifeng neredeyse kahkaha atacaktı. Büyük zalim ayı aslında zindandaki bir pozisyon için böyle fısıltılı tonlarda konuşurdu. Ancak Sifeng hala onu tuttu. Buraya gelen birinci seviye oyuncuların hepsi şanslı olma umudu taşıyordu. Ölümcül ormana seviye 2 oyuncularla giren diğer gruplar zaten iyi değildi, onlar gibi seviye 1 oyunculardan bahsetmeye bile gerek yok. Ölümcül ormana bir kez girip şans eseri bir veya iki parça ekipman elde edebilirlerse, bu onların gelecekteki gelişimlerine çok yardımcı olacaktır. O zamanlar büyük bir loncaya girmek çok daha kolay olurdu. Tamam, seni de ekleyebilirim. Sifeng'in yüzü ciddileşti ve şöyle dedi. Ancak, senin gibi birinci seviye bir çaylağı ölümcül ormana getirmenin kolay olmadığını bilmelisin. Seni ölümcül ormana taşıyıp sonra ekipman aldıktan sonra diğer elit partilere katılamam. Hiçbir şey için çabalamıyor muyum? Sifeng konuşmasını bitirdiğinde, pek çok seviye bir oyuncusu aniden küçümseyen bakışlar gönderdi. Sen de birinci seviye çaylak değil miydin? Ancak Sifeng bu insanların ne hissettiğini umursamadı. Şöyle devam etti. İstikrarlı bir parti kurmak istiyorum. Üye ihtiyacımız olsa bile öncelikli olarak istikrar olur. Zindana girmek istiyorsanız uzun vadeye hazırlıklı olmanız gerekir. Zindan dalışı için seni aradığımda gelmelisin. Reddedemezsin çünkü başka meselelerin var. Peki sizin tercihiniz ne olacak? Diğer oyuncular Sifeng'in bunu söylediğini duyunca aniden sessizleştiler. Sifeng'in niyeti çok açıktı. Eğer partiye katılmak istiyorsanız, gelecekte diğer partilere katılamayacaksınız, bir loncaya katılmaktan bahsetmeye bile gerek yok. Herkes bir loncaya girmenin kendi gücünüzü hızlı bir şekilde artırmanın en iyi yöntemi olduğunu biliyordu. Şu anda bu loncalardan herhangi birine katılma niteliklerine sahip değillerdi. Yani bir veya iki parça ekipman elde etmeyi umarak şanslarını denemek için buradaydılar. Hatta daha sonra bu loncalara bile katılabilirler. Peki, sırf bir zindana girmek için iyi bir loncaya girme şanslarından nasıl vazgeçebilirler? Kola ayrıca Sifeng'in böyle bir talepte bulunacağını hiç düşünmemişti. Ancak yine de mantıklıydı. Başkalarının sizi büyütüp, güçlü olduğunuzda gitmesini bekleyemezsiniz. Ancak Sifeng bu sözleri söylediğinde ikna edicilikten yoksundu. O anda Blajkiye öne çıktı ve öfkeyle şöyle dedi. Siz çaylaklara bakıyorum da, sizi zindanda isteyecek kimse yok. Ve hala gelecekte bir loncaya katılıp, onların avantajlarından yararlanmak mı istiyorsunuz? Kendinizi uzman mı sanıyorsunuz, yoksa bizi aptal mı sanıyorsunuz? Kola.
Uzman Blajkia'nın söylediklerinin mantıklı olduğunu düşündü. 3 parça bronz ekipmana sahip bir seviye 2 uzmanı bile bu partideydi, oysa Cola'nın kendisi sadece acemi bir çaylaktı. Peki şikayet etmeye ne hakkı vardı? Big Brother Expert'ün tavsiyeleri için çok teşekkürler. Küçük kardeş kesinlikle kendi rolünü yerine getirmeye çalışacak. Cola sürekli olarak Blajkia'ya teşekkür etti. Blajkia, Cola'nın kendisine teşekkür etmesinden ve uzman olarak anılmasından biraz tedirgin oldu. Blajkia tam bir sahtekar uzmandı. Ancak biri tarafından bu şekilde anılmak Blajkia'nın Tanrı'nın alanında uzman olma isteğini daha da artırdı. Blajkia, çok güzel iş çıkardın. Sifeng, Blajkia'yı sessizce överek başparmağını uzattı. Sifeng, Blajkia'nın zalim ayıyı bu şekilde evcilleştireceğini asla hayal etmemişti. Zalim ayı ayrıca saygı dolu bir yüzle Blajkia'ya büyük birader adını vermişti. Blajkia'nın kafası aniden karıştı. Sifeng tarafından övülmeye değer ne yaptığını anlamadı. Ancak yine de çok mutluydu. En azından Sifeng için bir şeyler yapmıştı, tam olarak ne yaptığını bilmese de. 10 dakikadan fazla bir süre sonra Sifeng nihayet 6 oyuncuyu topladı. Artık zindan dalışına başlayabilirler. Bölüm 24 Cehennemin Kükremesi. Sifeng'in partisi toplanmış olmasına rağmen gözlemleyen seviye 2 oyuncuları gülmeye başlamıştı. Gülmüyordu çünkü Sifeng'in davet ettiği tüm oyuncular seviye 1'di. Bunun yerine partideki jobisler çok egzotikti. Yüksek sesle gülmeden edemediler. Bu çaylak gerçekten önemli bir şey ve ben bile ona hayran olmaya başlıyorum. Onlar sadece bir intihar partisi. Bu kadar egzotik bir oyuncuyu beraberinde getiren uzmana gerçekten acıyorum. Uzman onun partinin lideri olmasına bile razı olmuştu. Sıraya giren seviye 2 oyuncuları bir tartışma başlattı ve yüksek sesle gülerken midelerini tutan pek çok oyuncu vardı. Sadece galeride oynuyor. Xiaoyu kaşlarını hafifçe kırıştırdı. Kalbi biraz rahatsız olan Sifeng'e baktıktan sonra başını çevirdi. Eskiden gittiği her yerde herkesin ilgi odağı olurdu. Ancak bugün herkesin dikkati Sifeng gibi göze çarpmayan bir çaylağın üzerindeydi. Herkes onunla dalga geçse de o hala onların odak noktasıydı. Pekala Yuyuru, acele edip yeterince insan toplamalıyız. Eğer daha fazla vakit kaybedersek ön saflardaki oyuncuların gerisinde kalacağız. Her ne kadar Gentle Snow, Sifeng'in seviyeler, insanları işe alma yöntemleri veya benzeri konularda bir uzman gibi göründüğünü hissetse de, bir uzman olarak anılmaktan çok uzaktı. Sifeng'i loncalarına davet etme fikrine gelince, artık mevcut değildi. Ouroborosları yalnızca uzmanları kabul ediyordu. Anladım. Xiaoyu önündeki kılıç ustasına doğru döndü. Biraz intikam alarak doğrudan şöyle dedi. Veriler fena değil ama bir kılıç ustası istemememiz çok kötü. Kılıç ustası aniden ruhsuzlaştı. Xiaoyu'nun ne demek istediğini nasıl göremedi? Daha sonra başını çevirdi ve uzaktaki Sifeng'e baktı, gözleri nefretle doldu. Bu arada, ne olduğu hakkında hiçbir şey bilmeyen Sifeng şu anda ölümcül ormanı aktif hale getiriyordu. Sistem, lütfen aktivasyon zorluğunu seçiniz. Sistem, normal, zor, cehennem. Sifeng tereddüt etmeden cehennemi seçti. Aniden ölümcül ormanın önündeki transfer geçidi değişti. Gümüş grisinden zifiri siyaha dönüştü. Aynı zamanda ağzı ardına kadar açılmış, titreyen bir kafatası belli belirsiz görülebiliyordu. Bu arada Sifeng'in partisinin tüm parti üyeleri bir bildirim aldı. Sistem, ölümcül ormanın cehennem modunu seçtiniz. Ölüm cezası %100 artırıldı. Aniden parti üyelerinin yüzleri ölümcül beyaza döndü. Ölüm cezası %100 arttı, bu zindanda ölürlerse EXP'lerinin %20'sini kaybedecekleri anlamına gelmiyor mu? Bu EXP'yi telafi etmek için 1 veya 2 saatlik çaba gerekiyordu. Kardeş Feng, yanlış olanı seçtin. Normal zindana inmiyor muyuz? Blajkia aceleyle yürüdü ve bir hatırlatma fısıldadı. Bir yanlış yok. Bu cehennem modu. Eğer cehennem moduna dalmak değilse burada ne işim var? Sifeng tersledi. Dönme tasarımlarının düşme oranı son derece düşüktü. Normal mod olsaydı kurt adam keçesinin düşme oranı yalnızca %1'di, zor modda %5, cehennem modunda ise %30 vardı.
Her ne kadar normal mod her gün sınırsız olarak temizlenebilse de, bunu yapmak için kimin bu kadar zamanı olabilir ki? Bu arada, sert mod günde yalnızca 5 kez temizlenebiliyordu ve dövme tasarımının düşme olasılığı da pek yüksek değildi. Cehennem moduna gelince, günde yalnızca bir kez temizlenebiliyordu ama aynı zamanda onu düşürme umudu en fazla olan da oydu. Feng, kardeş Feng, ne diyorsun? Ölümcül ormanın cehennem modu mu? Partimize bakın. Blajkiye paniğe kapıldı, cehennem modu bir yana, normal modu temizlemek bile sorunlu. Daha önce, öldükten sonra geri dönen birkaç elit partisi görmüştü. Bu insanların söylediklerine göre ölümcül ormandaki canavarlar son derece güçlüydü. Zekaları da son derece yüksekti. Seviye 4 veya 5'e ulaşmadan onları yenmek imkansızdı, bu yüzden hepsi pes ettikten sonra ayrılmışlardı. Eğer şimdi onlar gibi acemilerle birlikte cehennem modu zindanına dağlarlarsa bu gerçekten cehenneme inmek olurdu. Rahatlamak. Eğer emin olmasaydım ben bile yapmazdım. Feng, Blajkiye'nin omuzlarını çırptı ve bir gülümsemeyle kendinden emin bir şekilde söyledi. Tamam, o zaman içeri girelim. Feng ilk önce partiye liderlik etti, ardından Blajkiye geldi. Yalnız karda şaşkın bir kafayla içeri girmişti, bu yolu sonuna kadar yürümeye hazırdı. Geri kalan üçüne gelince, onlar da bir süre tereddüt ettiler. İçeri girsek iyi olur. Uzman çoktan içeri girdi, peki biz birinci seviye çaylaklar neden hala isteksiziz? Üstelik ölümcül ormanın cehennem moduna giriyoruz. Bundan bahsetmek bile şereftir, diye teşvik etti Kola. Diğer ikisi bunun mantıklı olduğunu hissetti ve onlar da zindana doğru yola çıktılar. Bu arada Gentle Snow'un partisinin önündeki alan tamamen sessizdi. Seviye 2 oyuncularının tümü şaşkına döndü. Sadece şok olmadılar, aynı zamanda yıldırım çarptılar. Seviye 2 elit grubu normal modu bile geçemedi, ancak çoğunlukla seviye 1 oyunculardan oluşan bir grup aslında ölümcül ormanın cehennem modunu seçmişti. Kar, yanlış mı gördüm? Bu cehennem modu, değil mi? Zhaoyero sordu. Nazik Kar başını salladı, güzel gözleri titreyen kafatasına bakmaya devam etti. İfadesi son derece ciddileşti. Bu adam normal modu geçemeyeceğini anladıktan sonra cehennem moduna girerek kendini umutsuzluğa kaptırmış olmalı. Birazdan nasıl ölü çıkacaklarını göreceğiz. Zhaoyero güldü. Bizim öyle bir zamanımız yok. Hadi gidelim, yeterince insan topladık. Nazik Kar, ölümcül orman zindanına giden yolu açtı. Zindanın zorluğu için normal modu seçti. Normal modda herhangi bir sorun olmasaydı daha sonra sert moda gireceklerdi. Ölümcül orman zindanında karanlık ve kasvetli bir orman vardı. Zaman zaman soğuk bir rüzgar esiyor, insanın vücudunu ürpertiyordu. Feng'in kendisi dışında, ekibinin her üyesi zindanın girişinde sıkı bir şekilde toplanmıştı. Partilerini yok edecek canavarları çekme korkusuyla bir santim bile kıpırdamadılar. Kardeş Feng, neden sırtımda soğuk bir rüzgarın estiğini hissediyorum? Blajkiye endişeyle sordu. Blajkiye, biraz uzman mizacını ortaya çıkarman gerekiyor, ancak o zaman uzman olma olanağına sahip olacaksın. Bu sadece cehennem modu. Buradaki canavarların biraz zekaya sahip olması, savaş yöntemlerinin biraz karmaşık olması ve saldırı, savunma ve HP'lerinin biraz daha yüksek olması dışında pek bir şey yok. Ah doğru, burada biraz daha fazla canavar da var. Biraz düşündükten sonra Sifeng ekleyecek başka bir şeyi olmadığını hissetti. Aniden partinin her üyesi Sifeng'e küçümseyen bakışlar gönderdi. Bir zindana dalarken, saldırı ve HP'deki küçük bir fark bile takımın silinmesine neden olabilir. Sifeng'e gelince, o sadece basitçe açıklamıştı. Üstelik biraz daha zeka derken ne demek istiyordu? Tanrı'nın alanında canavarlarla yapılan savaşlardan önce deneyimlemişlerdi. Biraz daha yüksek zekaya sahip canavarlarla ilgili olarak, aynı saldırı ve HP'ye sahip olsalar bile, güçleri yine de bir veya iki kat artacaktır. Tamam, bu küçük meseleleri umursamayı bırak. Birazdan bu zindanın stratejisini açıklayacağım, o yüzden dikkatli dinleseniz iyi olur. Eğer bunu yapmazsanız, o zaman hayatınız kaybedilecek. Feng, zindanı fethetme stratejisini açıklamaya hazır olarak ellerini salladı.
Aniden karanlık ve kasvetli ormandan kuvvetli bir rüzgar esti ve ağaçların çılgınca sallanmasına neden oldu. O. Ah! Ulayan rüzgarın ardından tüm ölümcül orman boyunca yankılanan öfkeli bir kükreme geldi. Sayısız kuş korkuyla gökyüzüne uçtu. Blajkiye ve diğerleri böylesine heybetli bir aura karşısında şaşkına döndüler. Onlar sadece 20 yaş civarında gençlerdi. Hiçbir zaman büyük zorluklar yaşamamışlardı, ölüm kalım durumlarıyla yumuşatılmalarından bahsetmiyorum bile. İlk defa bu kadar ciğer delici bir kükremeyle karşılaşıyorlardı. Ormandaki bir kaplanın geleneksel kükremesini duymakla karşılaştırıldığında bu kükreme insan kalbi için çok daha şok ediciydi. Dikkat etmemiz gereken şey bu. Feng şu anda sakince söyledi. Cehennem modu ile zor mod arasındaki en büyük fark bu kükremeydi. Belirli bir adı olmasa da Feng'in önceki hayatındaki oyuncular ona cehennemin kükremesi adını vermişlerdi. Bölüm 25 Gece Bekçisi. Feng'in sözleri diğer üyelerin kafasını karıştırdı. Bu sadece bir kükreme değil miydi? Dikkat edilmesi gereken ne vardı? Feng herkesin aşağılayıcı ifadelerine baktığında yardım edemedi ama ciddi bir şekilde şöyle dedi. Hepinizi iyi dinleyin. Cehennemin kükremesi sandığınız kadar basit değil. Birazdan ilerlerken taleplerimi takip edin. Eğer biri hata yaparsa, seni hemen partiden attığım için beni suçlama. Feng'in bu şekilde ders vermesiyle diğer üyelerin hepsi ciddileşti. Kimse partiden ayrılmak istemedi. Birazdan Kola ve ben önden yürüyeceğiz. Yalnız Kar, sen ortada yürü ve kahini koru. Blajkiye, sen ve oyuncu arkadan yürüyeceksin. Unutmayın, hiçbir aktivite ne olursa olsun formasyonu bozmamalısınız. Benim emrim olmadan kimsenin ilk saldıran olmasına izin verilmez, anladınız mı? Feng partiye bir kez oluşumların temellerini açıkladı. Feng'in koruyucu şövalye Kola'nın önde yürümesine izin vermesinin nedeni, Kola'nın tüm serbest yetenek puanlarını dayanıklılığa eklemesine izin vermesiydi. HP'si artık 310 puana ulaştı. Bu kadar HP ile Kola, Feng'in yükünün bir kısmını paylaşarak biraz daha direnebilirdi. Tanrı'nın alanındaki zindanlar, diğer sanal gerçeklik oyunlarındaki zindanlardan farklıydı. Zindandaki özgürlük derecesi yüksekti ve zindanların kendisi de çok büyüktü. Hatta tek bir boss'la bile karşılaşmadan zindanda saatlerce dolaşan çok sayıda oyuncu grubu bile vardı. Ölümcül orman o kadar büyük olmasa da karanlık ve kasvetli ormanın içinde kaybolmak hala mümkündü. Birisi kaybolursa, Feng sadece hey hey demek istedi. Ölümcül ormanın korkutucu kısmı, oyuncuların ormana girdiklerinde kaybolabilmeleriydi. Sonunda oyuncular gizemli bir şekilde birbiri ardına öleceklerdi. Feng'in önceki hayatında ormana giren ve bir canavarın gölgesine bile rastlamadan tekrar ölen sayısız oyuncu vardı. Şansları yaver giderse ve bir canavarla karşılaşırlarsa sonuç partinin silinmesiydi. Ancak birçok lonca uzmanı bunu yaptıktan sonra herkes ölümcül ormanın korkunçluğunu anladı. Bunun, seviye 5'e ulaşmadan temizlenmesi imkansız olan korkunç bir zindan olduğunu kabul etmişlerdi. Gölge loncası 5. seviyeye ulaştığında ölümcül ormandaki yolları araştırmak için yüzlerce oyuncuyu organize etmişlerdi. Sonunda ölümcül ormanın haritasını net bir şekilde anlayabilmek için yüzlerce can ödemişlerdi. Ölümcül ormanın tamamında 36 yol vardı. Ancak bunlardan yalnızca 3'ü ilk patron Willy'e ulaştı. Bu 3 yol birçok oyuncunun hayatıyla döşendi. Bu 3 yoldan ikisi son derece tehlikeliydi. Yeterli güç olmazsa tek sonuç ölüm olur. Çok az canavarın olduğu tek bir yol vardı. Feng'in liderliğinde herkes ormana doğru yürüdü. Ormana girdikleri anda herkes ormanda çok fazla patika olduğunu fark etti. Hangisinin doğru yol olduğunu bilmiyorlardı. Ancak Feng tereddüt etmeden birini seçmişti. Herkes çevresine dikkat ederek onu yakından takip ediyordu. Yaklaşık 5 dakika yürüdükten sonra ilk canavarlarıyla karşılaştılar. Bir anda herkes gerginleşmeye başladı. Dürtüyle hareket etmeyin. Emirlerimi dinle. Feng yüksek sesle bağırdı. Önlerinde sadece seviye 2 elit bir canavar olan gece tavşanı vardı. Ancak zindanın güçlendirilmesi nedeniyle saldırısı, savunması ve HP'si büyük ölçüde arttı. HP'si muazzam bir 700 puandı.
Kola, canavarı kendine çekiyorsun. Oracle, iyileşmeye dikkat et. Herkes benim emrim olmadan saldırıya başlamayın. Sifeng hızla emir verdi. Koruyucu şövalye Kola bir arz dolusu tükürüğü yuttu. Dikkatlice gece tavşanının saldırı menziline doğru yürüdü. Diğer herkes son derece gergindi. Bu sadece ikinci seviye elit olmasına rağmen şu anda bir zindanın cehennem modundaydılar. Ancak herkesin tedirginliği boşa çıktı. Bir insan boyundaki gece tavşanı, Kola'yı gördüğü an, hemen uçup gitti. Kola, gece tavşanını çok başarılı bir şekilde cezbetmişti. Üstelik onu cezbettiğinde paniğe kapılmadı. Gece tavşanının saldırılarını engellemek için kalkanını kullanırken geri çekildi. Ancak her saldırı kalkana isabet etse de hasar hala korkunçtu, sadece tek bir vuruş 42 hasar verdi. Kola partinin önüne döndüğünde HP'si 3'te 1 oranında düşmüştü. Adı Drovsislot olan kahin iyi bir farkındalığa sahipti. Kola'nın kullanım aralığına girdiği anda şifa dağıtmıştı. Ancak her iyileştirme Kola'ya yalnızca 24 HP ekleyebiliyordu, Kola'nın HP'sinin düşmesini durdurmak kesinlikle yeterli değildi. Kardeş Feng, hala saldırmıyor muyuz? Blajki'ye biraz gergindi. Şu anda Kola'nın kalan HP'si toplamın 3'te 1'ine bile ulaşmıyordu. Bir kahini zindana getirmek tam bir hataydı. Şifacı işleri arasında kahinler en zayıf iyileştirme yeteneklerine sahipti. Ancak Sifeng bunu seçtiği için Blajki'ye bunu yalnızca kabul edebilirdi. Artık metiyeleri ölüme yakın olduğundan hala saldırmamaları kabul edilemezdi. Devam etmek. Sifeng kararlı bir şekilde söyledi. Zaman parça parça geçti. Kola, gece tavşanının pençe saldırılarını engellemek için sürekli olarak kalkanını kullanırken, HP'si sürekli olarak düşüyordu. Kola'nın yalnızca %20 HP'si kalmıştı, ancak Sifeng henüz saldırı emrini vermemişti. Tam da herkes Sifeng'in Kola'dan vazgeçmek istediğini düşündüğü sırada, uçan bir ok ormanı delip geçerek doğrudan partinin oracılığı Drovsislot'a ateş etti. Yalnız Kar, uykulu tembellik doğrudan göğsüne vurulduğunda hiç tepki vermemişti. -123 puanlık çok büyük bir hasar ortaya çıktı. O anda Sifeng bağırdı. Tembellik, hayat ödemesini kullan. Kolayı iyileştirmek için aldığınız hasarı kullanın. Blajki'ye, Kola'nın iyileşmesine izin vermek için gece tavşanını geride tut. Yalnızım, benimle gel. Herkes gece tavşanına saldırıyor. Kahinler gerçekten de iyileştirme konusunda en zayıf olanlardı. Ancak oraclelerin HP'si yüksekti, kolayca tek atışta vurulmazlardı. Ayrıca oraclelerin ilk başladıklarında iki becerisi vardı. Biri hayat duası, diğeri ise hayat bedeli idi. Life Payment, kullanıcının aldığı hasarı diğer oyuncuların üzerinde kullanılacak bir iyileştirmeye dönüştürebilir. Oyunun ilk dönemlerinde şifacılar çok fazla beceriye veya donanıma sahip değildi. Böyle bir durumda, ölümcül ormana girerken kahinler diğer şifacılara göre daha büyük bir avantaja sahipti. Sifeng'in bir kahin yerine bir rahip seçmekten vazgeçmesinin nedeni buydu. Parçasını bitirdikten sonra Sifeng ormana koştu. Kaçmana izin vereceğimi mi sanıyorsun? Sifeng soğuk bir şekilde ormanın içinden geçen karanlık gölgeye bakarken söyledi. Rüzgar bıçağı. Sifeng doğrudan ileriye doğru kovalayan bir hayalete dönüştü. Sifeng'in gece tavşanına kimsenin saldırmasına izin vermemesinin nedeni kolayı yem olarak kullanmaktı. Sifeng, sahnelerin arkasına saklanan karanlık eli cezbetmek istedi. Gece tavşanı korkunç görünmesine rağmen elit bir grup 2 veya 3 tanesiyle aynı anda hiçbir sorun yaşamadan yüzleşebilirdi. Bununla birlikte, Sifeng'in önceki hayatında, Seviye 5 Elit Partisi'nin bile parti tarafından silinebilmesinin nedeni, Sifeng'in önündeki karanlık gölgeydi. Bu karanlık gölge, gece tavşanını yem olarak kullanarak oyuncuları ona saldırmaya teşvik etti. Öte yandan karanlık gölge şifacıları arkadan pusuya düşürüyordu. Gece tavşanı herkesi meşgul ettiğinden şifacıyı kurtarmanın hiçbir yolu yoktu. Sonunda herkes öldü. Ölümcül ormanda oyuncular bu adamla ilgilenmezse sonuç partinin silinmesi olacaktı. Rüzgar kılıcının artan hareket hızı ile Sifeng hızlı karanlık gölgeyi yakaladı. Sifeng, karanlık gölgenin ilerleme yolunu mühürleyerek 3 kılıç darbesi salladı. Siyah gölge kaçamayacağını biliyordu.
Hemen geri döndü ve Sifeng'in saldırısını engellemek için bir çift bıçağı kanından çıkardı. Lanet olsun! Lanet olsun! Lanet olsun! Abisal kılıcı ile Sifeng'in gücü korkutucu derecede yüksekti. Saldırıları karanlık gölgenin 3 adım geri gitmesine neden oldu ve geri çekildiği her adıma -10'un üzerinde hasar takip edecekti. Sonunda karanlık gölge, ay ışığının altındaki şeklini ortaya çıkardı. Gece bekçisi, özel elet. Seviye 2. HP 1458-1500. Gece korucusunun püskürtüldüğünü gören Sifeng, ona bir şans vermeden hemen abissal bağını kullandı. 9 zifiri zincir gece korucusunu bağlayarak 3 saniye boyunca hareket etmesini engelledi ve savunması %100 azaldı. Gürleyen flash. Kesmek. -81, -98, -119, -124 hasarlar ortaya çıktı. 2 beceri indiğinde, Nightranger'in HP'sinin 1/4'ini yok eden korkutucu miktarda hasar ortaya çıktı. Gece bekçisi ne kadar yetenekli olursa olsun 9 zincirin bağlarından kurtulamadı. Sadece 3 saniye boyunca sessizce dayak yiyebildi. Sifeng, gece korucusunun göğsündeki hayati noktayı delip geçerek kılıç darbesinden sonra kılıç darbesi gönderirken dizginsizdi. Gece korucusu bağlardan kurtulduğunda kalan HP'si 700 puanı aşmamıştı. Zavallı insan. Gece korucusu öfkelenmişti. İkiz bıçaklarını bir fırtına gibi salladı ve Sifeng'i yuttu. Şu anda yalnız kar nihayet yetişti. Ondan gelen bir saldırı gece korucusunun baygın bir duruma girmesine neden olmuş, aynı zamanda gece korucusunun fırtına benzeri kılıcını kırmıştı. Sifeng, gece korucusunun boynunu kesme şansını yakaladı. Yalnız kar aynı zamanda büyük baltasını gece korucusuna doğru salladı. Gece korucusu uyandığında sadece HP'sinin bir kısmı kalmıştı. Gece korucusu aniden ikiz bıçaklarını yalnız kara doğru savurarak onu geriye doğru uçurdu ve 64 hasar verdi. Gece korucusu, Sifeng'e bakmak için başını çevirdi, bir kez daha ikiz bıçaklarını salladı ve Sifeng'in boynuna doğru yatay olarak saldırdı. Lanet olsun! Sifeng, siperi kılıcı ile kullandı. Gece korucusuna misilleme yapma şansı vermeden Sifeng, korucuyu kaldırdı ve onu geri fırlattı. Ardından Sifeng, birkaç kılıç darbesiyle gece korucusunu bitirdi. Sifeng düşen iki eşyayı rahatlıkla aldı ve yardım sağlamak için hemen kolanın bulunduğu yere doğru koştu. Yan yana uzanan Lionel Snow, Sifeng'in çevik becerilerini gördükten sonra şaşkına döndü. Kalbi şokla dolu olan yalnız kar, destek olmak için Sifeng'i takip etmeyi bile unutmuştu. Canavarları öldürmenin bile böyle bir yolu var mıydı?